Güran cinayetinde yeni gelişmeler. 8 yaşındaki Narin'in katili kim? Narin neden öldürüldü? Türkiye'nin yanıtını aradığı o sorular Nur Viral'de cevap bulacak. Güran ailesi stüdyoda ilk kez Nur Viral'e anlatacak. Emel Akbaş dosyasında 3. kişinin sırrı Nur Viral'de çözüldü. Evden sabah çıktığı tespit edilen kuzen Mustafa ne saklıyor? Emel'in kocasının sessizliğinin ardında yatan gerçek cinayet mi? Emel Akbaş'ı kocası mı öldürdü? Mihriban eski kocasına güvendi. Başına gelmeyen kalmadı. Kenan ve karısı Aylin Mihriban'a tuzak mı kurdular? Aylin canlı yayında neler açıklayacak? Nur Viral'le Sen İstersen de az sonra. Evet sevgili seyircilerimiz, Güran ailesi canlı yayınımızda. Baba Arif Güran, hoş geldiniz. Arif Bey. Allah razı olsun. Abi Baran Bey, siz hoş geldiniz. Berat Bey, aynı zamanda amcaları Barış ve İbrahim Bey de canlı yayınımızda olacaklar. Bu dosyayla ilgili akılda kalan soruları, cevap bekleyen soruları bugün masaya yatıracağız. Tabii ki uzmanlarımızla beraber. Sevgili seyircilerimiz, biliyorum siz de Narin dosyasında aslında merak ettiğiniz o kadar çok soru var ki işte bugün bütün çıplaklığıyla, bütün gerçekliğiyle, aileyle beraber ve uzmanlarımızla beraber bu cinayetin ardındaki sır perdesindeki gelişmeleri sizlere aktaracağız. Şimdi Narin dosyasında günlerce kendini adeta bir hayalet gibi saklayan bir isim var. 19 günün sonunda cinayeti itiraf ediyor ve Türkiye'nin gündemine oturuyor. O kişiyle başlamak istiyoruz bugün programımıza. Bu kişi Nevzat Bahtiyar. Nevzat Bahtiyar kim? Bugün yayında Narin'in cansız bedenini sadece sakladığını söyleyen ve 17 yılda yargılanan Güran ailesinin komşusu Nevzat Bahtiyar'ın bu cinayetin neresinde olduğunu konuşacağız detaylarıyla. Önce bildiklerimizi ekrana getirelim. Ardından ailenin, tüm Türkiye'nin ilk kez duyacağı o yanıtları canlı yayında sizlerle paylaşalım. Tüm Türkiye'nin yüreğini yaktığında 8 yaşındaydı Narin. Ve onun cinayetinde hepimizin hafızasına kazınan bir isim var. Bir ay sonra 21 Ağustos 2024'te her birimizin yüreğine bir ateş düştü. Küçük Narin kayboldu. Türkiye tek yürek olmuş ağlarken Tavşantepe köyünde adeta bir korku filmi sahneleniyordu. Nevzat Bahtiyar tam 19 gün boyunca bir hayalet gibi arama çalışmalarına katıldı. Baba Arif Güran'ın acısını paylaşıyor gibi yaptı. Jandarmaya yol gösterdi. Hiçbir şey olmamış gibi devam etti. Tek bir açık vermedi. Ta ki Narin'in cansız bedeni bulunana kadar. Tarihler 8 Eylül 2024'ü gösteriyordu. Narin'in cansız bedeni, Nevzat'ın çok iyi bildiği Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Hemen ardından da Adli Tıp ve Teknoloji konuştu. HTS ve PTS kayıtları, baz istasyonu verileri, cinayet günü Nevzat'ın aracının tam da o derenin kenarında olduğunu ortaya çıkardı. Tavşantepe'nin soğukkanlı hayaletinin maskesi işte o an düştü. Artık köşeye sıkışmıştı. Jandarma olay günü derenin kenarında 38 dakika boyunca bekleyen o kırmızı aracın görüntüsünü ortaya koyduğunda Nevzat için kaçacak yer kalmadı. Sıva ustası sorgu odasında çözüldü ve itirafını yaparken Narin'i amcası Salim Güran'ın öldürdüğünü söyledi. İlk başta "Korktum, sadece cesedi taşıdım" diyen Nevzat, cezaevine girdikten sonra tam 7 kez ifade değiştirecek, okları anneye ve amcaya çevirecekti. Ama akıllarda hala tek bir soru var. Küçük Narin'i kim neden öldürmüştü? Şimdi günlerce Narin aranırken Nevzat Bahtiyar, dün de yayınımızda konuştuk. Baba da bize anlattı değil mi Arif Bey? Evet. Evinize çok yakın bir yerde oturuyor. 80 metrelik bir mesafede. Evet. Aslında köyden biri. Ne kadar zamandan beri tanıyorsunuz Nevzat Bahtiyar'ı? Küçüklüğümüzden büyümüşüz yani beraber. Babaları bir 60 yıl falan var o köye geldikleri.
Tabii biz komşu dediğimiz zaman aslında biz onunla komşu değiliz ama benim Ama yakın mesafe oturuyorsunuz, aynı köydesiniz. evimin patika yayan gelen yolun tabii yol üstündedir. Yani benim evimin olduğu yerde Nevzat Bahtiyar'ın evi gözükmez. Tabii bunu niçin söylüyorum? Mahkemede bir mahkeme başkanı Yüksel'e söyledi ki Narin patikayı çıkarken sen pencereden onu görmedin mi? Tabii nasıl görecek? 6 adım tepenin ucuna geldikten sonra patika gözüküyor. Zaten oradan gözükmüyor o mesafeden. Mümkün yani. değil. Peki nasıl biriydi Nevzat Bahtiyar? Ya vallahi bir dostluğum, bir arkadaşlığım yok. Tamam biz köylüydük ya da merhabalığımız vardı neticede. Şöyle siz geniş bir ailesiniz. O zaman şuradan anlatalım. Mesela aileden tanıdıkları var mıydı? Görüştükleri var mıydı? Aileden kiminle yakındı? Yani aileden tabii ki Salim abim muhtar olduktan sonra mecburen bütün köylülerle muhataplığı fazlalaştı. Tabii muhtar olduğundan Muhtar dolayı. olduğu için ya gel gelelim köyün suyu için, altyapısı için ya da sosyal hizmetler için. Yani mecburen artık bütün köylülerle muhatabı daha fazla oldu. Eğer birse 10 oldu. Onun için onunla da muhataplığı vardı. Tabii medya ve sosyal medya üzerinde Salim'i bir dev aynası yaptılar. Halbuki Diyarbakır'da bir mahalle muhtarı 1000-2000 nüfuslu bir mahalleye bakan bir muhtar nedir ki? Gücü ne olabilir ki? Ama Salim muhtardır diye sanki onu böyle ya o muhtardır, o söz sahibidir, o istediğini her şeyi o Genelde köyde yap. öyle biliniyor ya. Hani Hayır, Arif öyle Bey. bir şey Genelde yok. hani Yani ben muhtar bunu her kaç- şeyden haberdardır, bilir. Hayır şimdi ben Şimdi bunu mesela sizin köyünüzde çocukluğunuzdan beri Nevzat Bahtiyar'la bir arada olduğunuz. ama hani mesela bizim köyümüz 10 hane değil, 20 hane değil. Bizim köyümüz 120 hanedir. Çapına baktığınız zaman 3-4 futbol sahasını hemen hemen kaplayan bir köydür. Bizim köyümüz 5 hane değil ki biz gece gündüz iç içe olalım. Peki tanıyan bilen mesela Nevzat Bahtiyar hakkında nasıl hani derler gibi siz tanımazsınız ama ne bileyim işte şunun oğlu şu ki kimlerdendir, nasıldır, nicedir. Nasıl tanımlarlar Nevzat Bahtiyar'ı? Ya kimseyle fazla köylüler kimse onu sevmiyordu. Yani kimseyle fazla bir arkadaşlığı, fazla bir samimiyeti Sevilmeyen biriydi. Sevilmeyen bir insandı. Neden? Ya her şeyde köyde en çok kavga çıkaran bu ailedir zaten normalde. En çok böyle köyün içinde bazen böyle hırdak ya da böyle kavgalar çıktığı şey çoğunlukla bunlardı. Bunların çoğu zaten Neyle ilgili kavgalar çıkartıyorlar? çocuklar için, hayvanlar için ya da her ne olursa. Tabii bunlar Kavga köyden. çıkartacak bir sebep buluyorlar yani. Evet evet. Bunlar mesela köyden göç ettiler. Bunlar 7 8 9 kardeştiler yanlış değilsem. Sadece bu kaldı. Nevzat kaldı Tabii sadece. bu kaldı. Bu da gidiyordu. Bu da gidiyordu ama işte bir kız kaçırma olayı oldu onun. Onun kızını kaçırdılar. Köyün eski muhtarıyla onun torunuydu. Biz gördük o eve nasıl saldırdığını, silahla nasıl oraya gittiğini. Zaten benle Salim abim müdahale ettik oraya. Geçimini nasıl sağlardı Nevzat? Ne Çocukları iş yapıyordu? sıvacıdır. Sıvacı. Evet, çocukları sıvacıdır. O da sıvacıdır. Bir de o hayvan besliyordu. Koyun besliyordu. Yani normal herkes nasıl geçimini yapıyorsa o da yapıyordu. Tabii o kadar fakir bir insan değildi. Yani biz de o kadar büyük zengin insan olsaydık bizim mesela bir iki tane gencimiz onun yanında sıvada çalışıyordu. Bir önceki cümlenizde dediniz ki kızını kaçırdılar. Siz de onun kızını kaçırdıkları zaman yardım mı ettiniz? Şimdi ikisi de köyün içinde olduğu için bu silahı alıp onların evine baskın yaptı. Eski muhtara saldırdı. Yine benle Salim abi müsaade etmedik. Tabii bunlar hepsi böyle hep kardeşleri Diyarbakır'da olan Çarıklı'dan hepsi köye silahla geldiler. Yine biz müsaade etmedik, biz bırakmadık. İkinci bir adamdı. Evini götürüyordu. Dedik git babam lazım değilsin yani. Sen bu şekil bu köyde böyle huzursuzluk yapıyorsan git. Aslında yardım ettiniz ona değil mi? Yani iyilikten maraz doğar. Biz onun her türlü iyilik yapmışız. Sadece bir tane tek değil. Ve bizim komşu köyden bir tane Batı Karakoç'tan Şeyh Mahmud diye bir geldi amcamın yanında ya dedi rica ediyorum gitmesin falan.
Amcam dedi oturuyorsa otursun kendine. İnsan gibi oturuyorsa oturmuyorsa çeksin gitsin. Peki böyle bir yardım yaptıktan sonra mesela onun tepkisi ne oldu? Aranızdaki bağın daha çok güçlenmesi gerekiyor. Düşünsene. Birinin Vefasız zor bir durumuna insandı. destek Bir de, oluyorsunuz. hayır diyor siz bırakmadınız. Siz müsaade etmediniz ki biz kızımızı geri nişanlandırdığın kızını verdiğin bir kişi sonra nişanını atıp kabul etmeyen böyle değişik bir insandı. Tabii bunların çok olaylarında biz onlara yardım ettik ama iyiliklerimiz hepsi bize kötülük olarak bize geri döndü. Peki bu kadar iyilik yapmışsınız Arif Bey, bu kadar yardım yapmışsınız. Bu yaşanan olaydan sonra bu kadar yardım da yapılmasına rağmen Vefasız neden tek insanlardılar. suçluyu Nevzat olarak düşünüyorsunuz? Şimdi eğer bugün burada 19 gün bu adam benim hemen hemen her akşam benim yanıma gelen bir insandı. Evet. Ya Salim devletten büyük müdür? Bireysel olarak bir şahıs devletten nasıl büyük olabilir? Bir şahıs devletten nasıl sen bir şahıstan korkuyorsun da devletten korkmuyorsun? Orada 1700 tane personel haricinde gönüllü gelen insanlar var. 2000 tane insan var. Sen 19 gün o zaman niye sustun? Sen Salim eğer kızı sana verseydi ya karşımızda Dara 200 bölgesinde jandarma var. Karakol var. Ya da bir ihbarda bunu kardeşim söyle ki bu olay olmuş kızı bana vermiş. Ben o zaman derdim ki ola bu adam demek ki gerçekten suçsuzdur bunu kullanmışlar. Bu adam itiraf olarak yakalanmadı. Bu adam itirafçı değil ama bütün kanallarda, bütün medya organlarında itirafçı Nevzat Bahtiyar söylüyor. Bu adam kaçarak yakalandı. Peki tabii tüm Türkiye'nin aslında merak ettiği o soruyu ben yine burada aile var. Bütün aile fertlerine de sormak istiyorum. Nevzat Bahtiyar neden Narin'i öldürmek istedi? Narin'e bunu niye yaptı? Nevzat Bahtiyar benim onunla olan araba ticaretimde o 40-50 bin paranın kinini tutarak tabii diyeceksiniz ki insanlar 50 bin için kimse kimseyi öldürmez ama İstanbul'da 1 TL için Diyarbakır'da 200 bin TL için baba oğlu vahşice katledildi. Bu tür olaylar zaten var. Bu adam kin tuttu ve gücü bana yetmediği için ya da gücü benim oğluma yetmediği savunmasız bir evlat. Nevzat Bahtiyar'ın kini sizeydi. Budur Size yani. aile yani Güran ailesine gücü yetmediği için bütün hıncını, öcünü Narin'den mi aldı? Yani şimdi bugün eğer oğlumla kavga etse, oğlumu öldürse ya da oğlum illeki oğlum da ona karşılık verecek. Evin bir erkeğiyle kavga ederse illeyim o da ona karşılık verecek. Ama savunmasız, masum 8 yaşındaki bir sabi ne yapabilir? Ne yapabilir? Sizi tehdit etmiş miydi daha önce? Onun babasından fazladır. Tehdit edemez. Ama burada Nevzat Bahtiyar gelip evin bireysel erkeğiyle ya da yetişkin bir insanla tartışmamış. Ama orada da riske giriyor. 80 metre evin önünden kızı alıp... Görülmüyor işte. Şimdi orası da çok ilginç. Görülmüyor. Evin orada görünmesi önemli değil. O anda senden birisi kenarda gezebilir. Benim evde Yani olmadığımı, oradan görünmüyor ama yukarıdan görünüp görünmediğini insan... benim Evet. evde olmadığımı, kardeşlerimin evde olmadığını, düğün davetiyesini dağıttığımız için genellikle hiçbirimizin evde olmadığını biliyordu. Sadece ve sadece Narin o camiden çıkarken Salim'in yerini bilmiyordu. Ve Salim'i su bahanesiyle aradı. Annesi evde değil miydi? Hocam, Evet. patika okulun orasıyla benim evim gözükmüyor. Mümkün değil. Mümkün değil. Yani Patika Nevzat'ın evinin 5 yolu metre, 10 metre. yol üstünde Tabii, değil mi? 10 metre. yok Narin Nevzat'ın evinin önünden geçme durumunda sizin evden görünmesi mümkün değil. Asla. Tamam. Peki neden Devam ilk edin. Nevzat'tan şüpheleniyorsunuz? Evet. Yani neden yani daha doğrusu hiç şöyle arama çalışmalarına katılıyor. Evet. Narin aranırken o da bir aileyle birlikte hani derler ya ağlıyor, arıyor, Suya endişeleniyor, telaşlanıyor. Bir de yani bunun altını da çizelim. 19 gün boyunca Evet. ailenin içinde ama bu süre zarfında sizin hiçbir şüpheniz yok değil mi Nevzat'tan? Namaz kılıyor yanımda.
Şimdi Nur Hanım, biz mesela çalışma faaliyetlerindeyken yani şöyle düşünün, bütün köylüler herkes orada. Bütün köylünün önünden bir kereden suya atlıyor. Akşama kadar Narin'i arıyor. Hani şüphelenmememiz normaldi aslında. Şimdi garip hareketlerini görmüyorduk. Bu yüzden. Şimdi mesela şöyle diyorlar ya, işte ilk başta siz neden ondan şüphelenmediniz de şimdi ondan şüpheleniyorsunuz. Bir, aynı köyde yaşadığımız için devamlı toplumun içinde olduğunu şüphelenmemiz normal. Bu zaten bize sorulmaması lazım aslında. Aslında bu soruşturma yönetenlere ilk sorulması lazım. En yakın ev neden ya. bunu sordum Baran Bey biliyor musunuz? Arif Bey de bunu söyledi. Şimdi Arif Bey az önce dedi ya, hani biz ona yardım ettik, iyilikten maraz doğar, bu kadar şey yaşandı. Aslında onun kini bizeydi. Böyle bir durumda kızım kaybolduğu anda ben gerçekten hani zaten aranızda bir husumet. İkinci gün söyledik Nur Hanım. Aranızda bir husumet olan, yani babama soruyorlar Jasat. Kiminle bir sorunuz var? Babam diyor en son işte bu ticarette aramız bozulmuş. Bunu söylüyorlar. Onlar da işte o an nedir? Para için kimse öldürmez şüphesiyle yaklaştıkları için aslında gidip evine bakılmıyor. İkinci gün aslında söylemişiz. Ve biz herkesin araştırılmasını söyledik. Çünkü kamuoyunda bir baskı, habire aile ya dedik, kim suçluysa çıksın herkesi araştırsın. bir şey Baran bu soracağım. ticaret ne? Hemen alacağım hocam sorunuzu. Bahsettiğiniz ticareti biraz açar mısınız? Nur Hanım, kendisi babamın bir arkadaşına araç sattı. Babam da arkadaşının yanında işte diyor araç satmış falan. Onlar da başkasına satıyorlar. Ondan sonra o araç trafik kazası yapıyor ve araç çıkıyor, araç çalıntı çıkıyor. Babamın o arkadaşı cezaevine giriyor. Adam da diyor ki hani Arif sen onun yanındaydın, sen bu işe gireceksin. Bir de diyoruz ki paranı veren, sen arabanın çalıntı çıkmış. Parayı niye vermiyorsun? Orada tartışma başladı, ben para vermiyorum. Kabul etmiyorum. Hiçbir şekilde, o gün ben de oradaydım. Hiçbir şekilde kabul etmeyip bağırınca babam da ona tepki gösterince sustu. Köyde hani iki tarafa da yakın olmayan iki tane yaşlı büyüğü çağırdık. Ya da gelin hani siz bu konuya bir açıklık verin. Kabul etmiyor bu adam. O zaman bir para herkese işte şu kadar, sen şu kadar vereceksin. Yine kabul etmedi. Orada da devamlı tartışmalar yaşıyoruz. Ondan sonra amcam da dedi madem diyorsun param yok. Gel dedi benim evimin sıvasını yap. Senin paranın karşını ben vereceğim. Orada ise herkesin misal 100 bin lira dediği sıva bu 180 bin lira dedi. Ve amcam da orada ona tepki gösteriyor. Biz aynı köyde yaşıyoruz. Sen millet bize 100 bin lira diyor. Sen bize 180 bin lira diyor. Onu kovuyor orada. Peki buradan başladı orası. Buradan hani biz bütün bu anlattıklarınızdan, Narin ölümünden sonra işte basına yansıyan bazı olaylar var. İşte keke meleğiyle dalga geçtiğiniz iddia edildi. Gerçekten Arif Bey, siz böyle bir şey yaptınız mı? Çünkü biraz. bugün her şey bütün açıklığıyla ve çıplaklığıyla oğlumun konuşuyoruz. dediği gibi o cemaatte biz oturduğumuz zaman örfü bir anlaşma diyelim buna. Yani genellikle her bölgede örfü bir anlaşma vardır. Kabul etmediği için orada beni yine böyle tepki göstererek şey ederek ben de Hangi tarihte oldu bu olay? 5. ayın 3'ü müydü, 4'ü müydü öyle bir şeydi. 5. ayın 2024. Yani cinayet işlenmeden 2 ay önce. 3 ay önce. 3 ay önce. 3 ay önce. Evet. Ben de dedim kekeleme böyle bu şekil. Kekelesen de vereceksin, kekelemesen de vereceksin. Bu senin şahsi arabandır. Bu arabayla benim alakam yok. Hasıl o arkadaşlar, o insanlar araya girdi dedi tamam 40 bin sen ver dedi, 30 bin sen, 10 bin de muhtar dedi senin evine gelmişiz. Dedi o da senin katkın olsun. Evet. Yani çıkarken gevelemişti, bazı konuşmalar var ama bilmiyorum, ses bana gelmedi. Yine zaten kendi önünde böyle konuşan. Salim Bey ile Nevzat Bahtiyar arasında herhangi bir sıkıntı, tartışma, alışveriş veyahut da Nevzat Bahtiyar'ın Salim'e göbeğinden bağlayacak bir ilişkileri oldu mu? Hani Salim şey yapar, çok büyük bir iyilik vesaire bir şey yapar. Nevzat da ona bir bağımlı hale gelir, ya bana çok büyük kıyaklar geçti falan filan gibi. Mümkün Aralarında değil. öyle ilişki var mıydı? Mümkün değil. Çünkü o davada, o meselede Salim de vardı. Hatta diyordu ki sen bu Daha önceki olaylarda, daha herhangi önce bir de vardı. olayda Daha önce de Nevzat'ın- bir merhaba. Şu muhtardı sadece onunla değil. Muhtar, herkesle. tabii ben size anlıyorum. Muhtar olması durumunda herkesle aynı derecede bir ilişki kurmak durumunda. O başka. Evet. Tabii. Ama Nevzat'ın da hani bir göbek bağı, ya yarın bir gün bana bir işi düştüğünde ben de o işi Hayır, diyeceği hayır, bir... Hayır. Çünkü Kesinlikle. Eğer birazdan olsaydı geleceğiz. onun sıvasını 180 bin dediği kişi
100 bin dediği mesela onun evin sıvasını 7 yabancı 100 bin söylüyor, 120 bin söylüyor. O 180 bin söylüyor. Burada şeye geleceğim Eğer ben. Neyi göbek- anlatıyorsunuz hocam Nevzat'ın orada? ifadesinde ben bunu yapmak durumunda kaldım çünkü şöyle bir imaj veriyor. Evet. Salim Bey bana bunu isteyince Salim Dündar deyince ben bundan korktum, bundan çekindim. İşte daha önce de aramızda böyle bir tuhaf ilişkiler hani göbek bağımlı olacağı durum olduğu için korktuğum için ben bunu yaptığım gibi bir cümle kullanıyor ya. Evet. Bu durumda korkusunu açıklayacak veyahut da göbeğinden bağlı olabilecek bir ilişkinin olması gerekiyor. Eğer öyle Mümkün bir değil. ilişki yoksa Zaten- niye korksun? Zaten en son o bizim tartışmamızdan sonra gidip eve 180 bin fiyat verdiği zaman ben de akşamüstü eve geldim. Baktım o da geldi. Salim de oradaydı. 180 bin fiyat verdi dedi. Nevzat herkes 120 bin fiyat veriyor. Sen 180 bin veriyorsun. Zaten parayı yine bizden çıkarıyorsun. Yaptırmadı ama değil mi? Yaptırmadı. Dedi tamam. Şimdi, dedi yapma peki, kardeşim. parayı Yalnız aldınız hocam mı? bir detay daha var. Belki Arif Verme, parası. verme dedim lazım değil. Arabanın parasını aldınız. Şimdi arabanın parası bu örfü anlaşma yaptığımız Aha, evet. tabii bu sözleşme bizim Telefonu çıkarmam. Bu arada bu olay yaşanana kadar Mehmet Hocam ve Arif Bey ve aileye de buradan söylüyorum. Bu olay yaşanana kadar aslında Salim Bey ile Nevzat'ın arası iyi ki ayda 60'a varan görüşme yapıyorlar yani. Evet. Yani çok sık o görüşüyorlar. ev Mesela- Sizin meselesinden bilmediğiniz sonra. bir detay olabilir mi bu? Yo, biz Hayır, biliyoruz hayır. bunu. Şimdi önceden var önceden. Ben ev konusundan ve araba ticaretinden sonra onunla Salim o konuda bir evi sen bana 180 bin diyorsan yani bu sen hani bana kardeşim O diyorsun. dönem sık görüştüler değil mi? Yani o Ondan boya sonra sıra için- kestiler. Evet. Ve Ama o gerçekten dönem o çok 3 sık ayda bir da yok. görüşme var. O 3 ayda yani bu çok sık yaşandıktan görüşme sonra var. Ondan sonra görüşme var. Doğru. görüşme kesiliyor sonra. Evet. Ondan sonra sonra kesiliyor. 3 ay boyunca bu Peki konuş. sizce Nevzat'ın bu durumda Salim Bey'e bir husumet beslemesi, bir kin beslemesi olabilir mi? Beslemiş midir bu olaydan dolayı? Babamın onun Veyahut da sizin de kekelemesiyle o araba hikayesinden dolayı. kekeleme, dalga geçme, bir de parası gidiyor, paraya değer verdiği için. Ardından bir de Salim'in amcamın ona öyle yapması bağları tamamen kopardı ve aradan bir iki ay geçtikten sonra bu olay oluyor. Peki İşte burada enteresan bir şey yok mu? Mehmet Hocam siz de söylersiniz. Mutlaka ailenin de söyleyecekleri vardır. Bu 3 ay zarfında hiç konuşmuyorlar. Evet, hiç konuşmuyor. Aralarında hiçbir bağ yok. Ama Narin kaybolduktan sonra Kaybolduğu gün Nevzat Salim'i arıyor. tam Ve 41 saniyelik bir konuşma gerçekleşiyor burada. Yani 3 ay hiç konuşmadığı bir insanı evet. Narin kaybolduğu gün 41 Dakika. saniyelik Dakika ve dakika saat. Tabii benim onunla elimdeki görüştüğü bilgilerle 41 zaman saniyelik bir konuşma gerçekleşiyorlar. Bu konuşmanın detayı ne? Yani bir insanla 3 ay boyu, yani bu ben- tesadüf mü? açıklayabilirim. Biliyorsunuz Narin ilk önce Kur'an kursuna gitti Nur Hanım. Kur'an Evet. kursundan çıktıktan sonra Nevzat denen şahsın evin ön kısmına geliyor hemen hemen. Orada amcam arıyor. Diyor ki benim suyum kesiktir. onun dediğine göre. Onun dediğine göre işte benim suyum kesiktir. Diski ara. İşte o hani ilgili kurumu ara diye. Diski de o gün açıklama yapıyor. O günkü rapor var. Aslında sular kesik değil o gün. Kesik olmadığı halde suyun kesik olduğunu söylüyor ve Narin tam onun ön kısmında. Ve 3 dakika sonra patikanın Peki, başı. Bu defa da evin yanına geliyor. Amca ne diyor bu konuşmayla ilgili? Amca da aynı şekilde Salim Bey. su Salim diyor. Bey bunu ilgili. teyit ediyor mu yani? O da Evet. su diyor, su meselesi için beni aradı diyor. Tabii Salim dayımın telefonunda ses kayıt cihazı var. Telefonda Doğru, var, özel uygulamadan indirilen program. Ses kaydını çıkarsınlar. Zaten ses kaydında benim evde olduğum yani ortada çünkü çatal bıçak sesi o esnada ben kahvaltı yemek yiyorum. Çocuklarımın sesi gelir diye. Tabii bu ses kaydı Silindi. gözaltına Bu saat alındı. kaçta oluyor? Evet, saat kaçta Saat oldu? 15.07'de. 15.07 ama daha henüz Narin şeyde. 07 küsura Patikanın 08. hemen okulun yanında. Narin henüz kurstan ya yeni Okulun çıktı ya yanında. çıkmak üzere. Okulun yanında değil mi? Yani Narin hayat
önündedir. Vallahi. evin 15 önünde. değil, Bak. 15 En son 11. görüntüye geliyor 15-11. Güncel 15-11 oluyor. 4 dakika ileride okul kamerası. tamam, evet, anladım. 15-11 oluyor. Arada bir 15-07 küsurat var. 15-08 arada 3 dakika var. Doğru. Nari'nin kurstan çıktığı esnada Nevzat arıyor. Çünkü Nevzat Yani Bahtiyar'ın güvenlik evinden- kamerasına takıldığı andan 7 dakika önceden mi bahsediyoruz? 3 dakika. 3 dakika Evet. önceden dakika. bahsediyoruz. Çünkü Kur'an kursu Nevzat Bahtiyar'ın evinden net bir şekilde görünüyor. Yani Nevzat Bahtiyar Nari'nin kurstan çıktığını görüyor. Bizim aile bireylerimizin davetiye dağıttığını biliyor. biliyor. Kimsenin biliyor. Salim dayımın yerini bilmediği için arazi işleriyle uğraşıyor ya, o dönem mısır ekimi, sulama işleri olduğundan köyde olduğunu düşünerek Salim dayımı arıyor yerini teyit etmek için. Aradığında Onun nerede olduğunu kontrol ediyor bir anlamda. Yerini teyit ediyor. 15-11'de kızımız okul kamerasında görülüyor. O esnada Nevzat Bahtiyar önünü Şimdi kesip eylemi mantıklı bir gerçekleştiriyor. örgü gibi gidiyor. Şu ana kadar mantıklı bir örgü gibi gidiyor. O gün başka konuşması var mı Salim'de? Hayır, başka yok. Yani sadece 15'i 08'de arıyor, yerini teyit ediyor, ona göre rahat hareket ediyor. Çünkü bizim gençlerimiz, büyüklerimiz komple Mardin Derik, Batman, şehir Batman'daydım. merkezi, ondan sonra Zaten civar düğün köylerde davetiyesi götürmüşsünüz aynen oraya. düğün davetiyesi dağıtıyorduk. Hatta biz İbrahim dayım, Kurtuluş dayımlar komple şehir merkezindeydik, davetiye dağıtıyorduk. Bundan haberi vardı. Peki Peki amcam bu konuşmaları niye siliyor? O silmiyor işte. silmemiş. Saat ayın 28'inde gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Nevzat Bahtiyar yakalanıyor. Telefon kolluğun himayesindeyken telefona bir müdahale edilmiş, öyle söyleyeyim. Çünkü Yani amcan silmemiş, amcanın telefonu Kolluk- kollukta silinmiş iddiasındasınız öyle mi? İddiasında değiliz rapor. Rapor var. rapor. Şimdi telefonun alındığı gün ve tarihin tutanağı var. Bir de bu eylemin gerçekçi, yani bu sıfırlama eyleminin gerçekleştirme bunu bilirkişi tarafından biliyorsunuz çıkarılıyor. Aslında telefon kolluktayken müdahaleyle siliniyor. Bunun raporu da zaten dosyada. Peki bir şeye döneceğim. Nevzat su niyetiyle Salim'i arıyor. Gerçekten bir su sorunu var mı Nevzat'ın? Şimdi Yok, böyle yokmuş o- böyle o bir zaman- şey var. Diskinin raporu var. Netleştirelim. Bir saniye. Şimdi Nevzat Bahtiyar diyor ki benim sularım gelmiyor. Evet. Eğer ifadesine dikkat etmişseniz bunu gözden kaçırmamanız lazım. Nevzat Bahtiyar diyor ki benim evimdeki su kesik. Ondan dolayı Salim dayımı arıyor. İfadesinde de diyor ki ben gittim annemin evinden hortumu çektim. aşağımı. su getirdim. Senin Evet, doğru. annenle senin evine gelen şebeke suyu Aynı. aynı yerden Aynı. geliyor. Senin suyun kesikken annenin suyu nasıl geliyor? Nevzat Burada yalan Bahtiyar attı. zaten çok defa ifade Evet, değiştiriyor. Çok değil mi? defa, 7 defa ifade Şimdi burada değiştirmiş önemli bu olan adam. şu. 3 aydır Salim'le konuşmuyor ya. Evet. Evet. 3 aydır konuşmuyor ve ne hikmetse o gün Evet. sözde bir su niyetiyle arıyor. Ve Ve su aradığı kesik saatte- olmadığı halde. Evet. Ve Aradığı şöyle bir saatte şey de var. Nari'nin kaybolmasından 3-4 dakika önce ki Nari Evet. bu anda şeyden çıkacak, Kur'an kursundan çıkacak. Nevzat'ın evinin önünden geçip kendi evine dönecek. Aynen öyle. Nedense böyle bir tesadüfler silsilesi söz konusu. 3 dakika 15 saniye. Evet, evet. Yani 3 dakika 15 saniye. Yani bir de tek başına değil hani hızlar koşar adımla gitsin, hızlı hızlı gitsin. Arkadaşlarıyla beraber çıkmışlar, konuşa o şekilde yürüyorlar. Daha sonra Yani ben- bu, tabii dinliyorum. Bir de şöyle 3 ay konuşmadığı, arasında limoni olduğu bir şahısa Nari'nin cesedini teslim edebiliyor. Yani diyor ki sen bunu diyor yok et diye ona bir yerde güven lazım. Önce yani silahla. bir insan Önce silah. Hocam bir Bunlara kısa ara tek tek vereceğim ama gireceğiz, evet. kısa aranın hemen öncesinde şunu soracağım. Salim Güran'ın HTS kayıtlarına göre Nari'nin öldüğü o dakikalar itibariyle sizin evinizin civarında olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi bu sorunun cevabını canlı yayınımızda alacağız. Bir kısa aranın ardından karşınızdayız.